Baş belası bölüm 3'e hoş geldiniz dostlar. En son izlediğiniz seride granajların boyaya hazırlanışını izlemiş olmanız lazımdı. Aradan geçen 3 günlük kar kış kıyameti atlatıp bir araç bulup tekrar atölyemize geldik. Velhasıl granajlar istediğimiz gibi oldu. Ön taraftaki granajlarda bazı sticker yapışkan izleri olduğu için ufak bir aksaklık yaşandı. Alttan bir kendi yapışkanlığın izleri çıktı. Bunları siz görmeseniz de biz kesinlikle düzelteceğiz. Sadece videonun akışını bozmaya çalışmıyoruz. Net bir düzeltilsin video. Bugün yapacağımız iş bunlardan birkaçını motosiklete monte edip nasıl göründüğüne bakmak, fikrimizi tamamlamak ve bazı ufak detay eksikleri var. Mesela seleyi kaplattırdık ama selenin orijinal gibi durması için ufak bir yama etiketine ihtiyacımız var. Gidip hemen bunu bastırıp çıkarttık. Şimdi yama dolumuzu şuraya yapıştıracağız. Ama bunu stickerla değil, boyayla yapacağız tabii ki de. Hadi başlayalım. Şıtık. Harbi çok hoşuma gitti. Aldık. Evet, alıyoruz şu anda. Motorun arka kısmıyla işimiz bitti. Bir tek arka jant ve zincir dişli değişim kısmı gelebilir. O yüzden yaptığım granajları arkasına takacağım. Kuyruk granajı gelene kadar en azından nasıl bir motosikletimiz var bunu görmüş olalım. $80 mı?
örtmeye yapmışlar ama kuyruk maalesef ayrı durmak istiyor. Çözülebilecek bir sorun mu? Kesinlikle evet. Bu çözemeyeceğimiz bir şey yok da. Granajların fiber olduğu için bazı yerleri birbirine denk gelmiyor montaj sırasında. Yalandan toplamışlar. Onu düzeltmeye çalışıyorum. Çünkü havada kalsın istemiyorum granajlar. Yani buradan seriye vidaladım buradaki delik uymuyor. Ona bir rütüş ayar çekeceğim. Neresinin yamuk olduğunu bulacağım. Büyük ihtimalle bu kuyruk vidaları yamuk. Mesela yani. Şöyle göstereyim. Fiberle granajlar. Tam dedikleri uymamış, nispeten kalıp almışlar. O yüzden bu kuyruk granajına göre hiza alıp bunu serbest bırakıyorum. Granajları nispeten birbirine önce bağlayacağım. Ondan sonra bir hiza çekeceğim. Yoksa motorumuz yamuk yumuk olur. Ben de sıfırdan granaj üretebilecek kabiliyetli değilim. Maalesef. O yüzden böyle bir çözüm yolu buldum. Kuyruğu vidaleyeceğim. Ona göre öbür tarafa seleyi takacağım. Motorumuz düz duracak. En olmadı birbirine vidalı duracak. Maalesef granajı bulunmayan motosikletlerde artık böyle. Her şey oturduğunda delik deliğe denk geliyor. Bu tarafa gidiyorum. Bu vidalar benim yıllardır motorlarımdan çıkan, aldığım yedek parçalardan çıkan vidalar. Çok değerli bir kutu o. Buraya da granajı birbirine tutturuyorum. Öncelikle. Dostlarım, olayımız şudur. Eğer biz burayı doğru yaparsak öbür taraftaki yamuklukları düzeltmek zorundayız. Çünkü burası fabrikanın verdiği ölçülere göre olmak zorunda. Mevzu bu. Bir taraf orijinal olursa öbür taraflar yanlıştır. Tekrardan nereye yamuk yaptık diye düşünmemek için burayı sike düz yapacağız. Yes, sir. Burası düz delikli, burası da düz delikli. Dediğim gibi kuyruğu olmuş. Kuyruğa iyi bir vida atmayacağım. Kuyruk canımı sıkıyor. Agam kuyruğu cezalandırıyor. Böyle duracak kuyruk kısmı görün diye monte ettim. Şu an bir bu taraftan açısından bakabilirsiniz motorun ne kadar yakışıklı olduğunu. Damn bro. Çok iyi. Sen ne yapıyorsun diye ben de şey yaptım neyse.
Kes. Hava çok soğudu ama ya. Şeyi de kapalı ya. Şuradan nasıl soğuk giriyor var ya. Motor orijinal bir de kabul etmiyor arkadaşlar. Bak gerçekten. Yemin ederim. Bu tarafta mesela inşaat çivisi var. Bunları söktüğümde bunlar orijinal olanları bunları kabul etmek istemiyor motor. Zorla takıyor. Çok enteresan. Bunu alacağız. Bunu alacağız. Bunu koydum. Oradan çekelim. Motor orijinal yüzeyi beğenmiyor. Ben biliyorum. Sanırsam bir diş falan açmışlar yani. Bu kadar ufak olamaz orası. 4 aydan bir yüzey normal şartlarda. Neyse ki Rocklu kardeşimiz zamanında tüm motorlardan vida çaldığı için tüm Japon grubunun vidaları var. Öyle mi dedi? Kim bilir kimin Phaser'ından, kimin Xiaomi'sinden. Peki çaldın mı? Yok, parça aldım mesela. VT7 parçası aldım. Adam üstünde vidalar yollamış. Efendime söyleyeyim, YBR'mi parçaladım. YBR'den kalan vidalar. Benim VR'den kalan vidalar. Tarih. Bu motor bir tarih. Yani toplama olalı böyle toplanma görmedi gerçekten. En sevdiğim kısmı. Şimdi şarj bitecek ama. Burayı çeker ya. Motosikletimizi aşağı yukarı nasıl görüneceğini dizayn günün üstüne montajlamıştık. Çamurluğumuz geldi, motosikletin ön far granajı geldi. Ben video kısımlarında fazlasıyla uğraştırmamak için canınız sıkılmasın diye birazcık boya attım kendime. Fakat bir ufak tefek bir boya işlemi olacak. Ön çamurluğumuz buraya montalanacak. Monte edeceğiz.
Fakat GasGas 250 çamurluğu, VR'nin çamurluğu hiç yerde bulunmuyor. VR'nin farklılaşın hiç yerde bulunuyor. Yamaniyetini servisten almak isterseniz 45 iş günü veriyor size. Hiç bize çapalan bir olay değildi. O yüzden bunu uyduracağız. Malbum. Normalde Polisport daha böyle esnek granajlar üretiyor. Fakat bu tam bana esnekmiş gibi gelmedi. Tam delikleri uymuyor. Birazcık işimiz var bu arkadaşlar. Motorumuzla ilgili bir şey yok. Ne yapıyorsunuz? Video mu çekiyorsunuz? Hello! Aman yarabbim. O yüzden bunu boyayayım ki hemen kurusun. O sırada ben motorun öbür taraflarına bakayım. Amortisörleri jant takıp yere bir anda tutturacağım. Arka kaliferi boyamam lazım. Bundan da vakit. Bir kata daha ihtiyacımız olacak ve sonra belki bir kata daha. Biz de o sıra bidonu yeniden. Şimdilik böyle gevşetmek zorunda kalabiliriz. Ne dedin? Gevşetmek zorunda kalabileceğimden dolayı şimdilik bu kadar sıkacağım.
ambalaj değil. Pastan korumak için yapıyorum sadece. Tek olayı bu. Başka hiçbir olayı yok şu an yaptığım. Pas yayılmasın. Vaziyet bu. Ne yaptınız oğlum bu? Bunları tekrardan bir yere yapmamız lazım çünkü çok saçma boyayla da boyamışlar. Normal boya atıyorum olmuyor. Her yeri göçük zaten. Çok kalın boya atmak zorundayım. Çok düzgün bir zımpara işlemine ihtiyacı var bu parçaların. O yüzden maalesef şu an kurulacak. Bunları şu an tutamayız. 3 gün boyunca unutun. Bunları yapıyoruz ama kanala abone olmayı unutmayın. Olun yani. İzliyorsunuz, abone oluyorsunuz, like da atıyorsunuz. Yani değiştirin bir şeyler, anladın mı? Geliştirin birazcık. Gerçekten uy. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kolay gelsin. O sev. Bir kere kanlı canlı göreyim istedim de. Geçerken. Ya Önce açık. Bir selamünaleyküm. İyi yapmışsın. Göreyim dedim. motoru birazcık yukarı kaldırmamız gerekebilir. Bu işlemler için. Geleyim mi? Yes sir. Umarım çarpmayı patlamamız. Tutuyorum da. Tutuyorum. Kaldır. Buraya geçiyorum. Allah! Ön kaliperi yerine montajlıyoruz. Size tüm motosiklet sürücülerinin bilmesi gereken bir bilgi vereceğim. Bazı durumlarda şu an olduğu gibi bu borunun içerisine hava giriyor ve frene bastığınızda boş etki yapıyor. Fren hava yapması. Bunu nasıl alacağız, nasıl amorti edeceğiz, nasıl düzelteceğiz, nasıl tamir edeceğiz bunu göstereceğim. Şimdi bizim bu borumuzda bir hava var. Okey mi babacığım? Ne yapıyoruz? Öncelikle biz bunun vidasını takıyoruz. Vidayı da önce sola çeviriyoruz, sonra sağa çeviriyoruz ki tam yerini bulsun. Diş açmadan oraya bağlansın. Bunu tam sıktığımızdan emin olacağız. Herhangi bir şekilde hava kaçırmasını istemeyiz. Şu an benim fren sisteminin içinde hava var. Kesinlikle var. Burada bir tahliye vanası var. Görüyorsunuz. Bunu bu arada ben kalın boyamak zorunda kaldım. Çünkü maalesef bir önceki sahibi bir şeyler denemiş. 8 anahtarla bu genelde açılır. Açıyoruz. Vanayı açtık. Okey, gevşemesi yeterli. Geldik abi üst tarafa. Fren sistemimizin üstünde şöyle bir kapak çıkıyor. Bunun üstüne dot 4 mü, dot 3 mü ne kullanmamız gerektiği yazar. Burada bize dot 4 diyor. Dot 4 fren sıvımızı aldık. Taşırmayacağız, eşeklik yapmayacağız. Fakat bunu bir yere sabitlesek daha iyi olabilirdi çünkü pompalama işlemini böyle yapamayabiliriz. Hemen sabitleyeyim. Hemen. Ayıp ediyorsunuz yani.
Nedir hocam bu yaptığın? Gaz koluna LG'yi taktım. Piril kullanıyorum yani sabunsuz şeyler. Bunu da yapıştırmışlar ki buraya. Okey, girdin. Hayat çok güzel olması lazım senin için şu an. Kör oldum. Bu benim en sevdiğim şeydir ya bu motorda. Maalesef dostlar. Maalesef yani şu an gidip de kumanda seti alamam bu motosiklete. Hangi motosikletimde kumanda seti almamı istiyorsanız 3000 like atabilirsiniz abi. Şükür kötü bir görüntü olacağı için şu an fazlalığı maket bıçağı yardımıyla alacağım. Ben tek çözüm yolu bu muydu? Ya onların yaptığı çözüm yolunu denemek istedim. Çok mantıksızdı. İçerisinde yapışkan sürmenin mantığı yok. Tutmuyordu. Denedim. Tutsaydı belki iyi olabilirdi. Saygı duyardım yapana da. Artık yapan da saygı duyuyor. Evet, maalesef. Kalp krizi geçirdim ufakça. Geçirmeli oluyor bunlar bazen. Önce bunu mu takmamız lazımdı? Oldum. Anlık. Ağlatırdı. Şimdi olurmuş. Ben de öyle kalsın istemiyorum. Onu da değiştireceğim fakat Yamaha Türkiye 50 gün. 45 gün, 50 gün, 60 gün. Bu arada yerleri temizle diyorsunuz da ben zaten yerleri kirletebilmek için böyle bir yerde çalışıyorum. Burası bir atölye, satış dükkanı değil. Temiz olmasının gereği yok. Boya falan yapıyorum ben. İşim bitince. Mikrobik bir şey yok en azından bile. Her yer tiner zaten. Mikrop yaşamaz. Tüm bu teferruat az önceki fren dalgası içinde. Dop dörtümüzü alıyoruz. Frenin havası. Oradan ekliyoruz abi. Bunu bir yere dökmeyin. Boyanın ağzına sıçar bu. Aşağıdaki tahliyemiz açık. Elimizde bir yere 8 anahtar alıyoruz. Onların hepsi 8'dir. Japon grubunda da Çin grubunda da. Fark etmez. Bunu bilmeniz lazım. İşte bu 8 anahtar. Gördün mü hidrolik boyayı nasıl alıyor bak. Oo. Hidrolik yağ bunun düşmanıdır yani. Şimdi bu sıkılıydı. Bunu açtık. Okey mi baba? Sıkılıyor kardeşim. Bak yukarıyı çek. Basıyorum. Açtım. Şu an basılı tutuyorum yukarıdan. Burayı kapattım. Yukarı çıkıyoruz. Burada elim hep basılı ya. Aşağıdaki vanayı sıkmadan buraya bırakmıyoruz. Ta ki oralardan yağ fışkırana kadar. Pompalıyorum şu an. Yağ emmeye başladı.
Bak basıyorum. Basılı tutuyorum, şu an aşağı geldik. Hava çıkıyor. Salıyorum sonra freni. Birazcık daha takviye etmem lazım ki hava çekmesin. Bu şekilde işlemi devam ettiriyorum. Basıyorum buradan. Hidroliği gönderiyorum. Aşağıdan salıyorum. Yağ Fışkırmaz gelmeye değil mi? Fışkıracak mı? Ama kameraya gelmesin o zaman. Vaziyet bu. Yukarıdan basılı tuttuğunuzda aşağıdan vanayı kapatmadan bu freni salmayın, hava alır. Takviye ede frenin içindeki havayı alacaksınız. Bu şekilde sağlam bir freniniz olabilir. Yani burada da ne olduğunu anlıyordur herhalde insanlar yani. Buradan çekiyoruz ama. Zımpara. Uganda trap. Hola, 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 Uganda. Uzaklaş. Far konusunda bazı şeyleri vardan tekrardan var etmemiz gerekiyor. Çünkü fara ayak lazım. Boyadığım için de pek dokunamıyorum size. Fakat and içtim. Bugün bu motoru çıkartacağım ve çamurluğu takmam için fara yapmam gerekiyor. Bizde yan sanayi şöyle saçma sapan bir şey vardı. Orijinali böyle olacak.
Güzel oldu özünde. Fakat bağlamamız birazcık problem. Far ayağı üretmem lazım. Şimdilik burası okey gibi. Buraya bir L harfi gibi aparat yapıp hem buraya hem buraya vida atabilmek. Yoksa farı kullanamam. Ona da dokunmuyoruz ki ona. Çok mu sık istersin? Önce yukarısı. Ben bu kadar beklemiyordum arkadaşlar. Zor işte, parçası bulunmuyor motorla. Bir şeyler yapmak maalesef zor. Böyle yapılıyor. Maalesef böyle yapılıyor. En azından vidayla yapıyoruz. Cırtla tutturmuyorum. Öyle de bir avantam var. Hala bir avantam var. Dön bu tarafa. Vallahi bu sefer başardığım gibi. Deniyorum baba. Vidayla. Biraz gösteremiyorum size. Farı tutamıyorum çünkü. Yok ondan değil, bu netlemiyor, kamerayı kıracağım az sonra. Ayak yaptım. Nispeten iyi durumda. Birazcık sağını solunu parmakladık ama farı tekrardan boyayabiliriz. Bu bizim için bir problem değil. Önemli olan size seriyi çekebilmek. O yüzden çok mutluyum şu an. Artık bir far ayağım var ve farı buna sabitleyebilirim. Bu ısı tabancası, Havya ya da Levy artık neyse. Motosikletin çamurluğu gaskasyon olduğu için bir çarpma yapıyor. Şu pembe çizgili kısmı üstünden alacağız bununla beraber. Birazcık keyifli ve dumanlı bir işlem. Bu arada bu motorun hiçbir zaman parçası yoktu. Bu sene özel bir şey değil. Ben de bu motorun 2017'de falan vardı. O zaman da aynı şekilde. Bloğu temizse, yeni yapıldıysa alınır. Bu aleti Bauhaus'tan aldığımız günden itibaren şu zımparaları ne zaman kullanacağım merak etmiştim. Bugüne kısmetmiş. Haydi. Vidalama işlemi. Ayrıca çok da şey beklemeyin. Mikrofonumuz mesela birazcık dertliydi mikrofon için. O kadar olacak. Yine bu seri için özel bir bütçe ayıramadım tam olarak. Hani tüm parayla motor falan aldık. Borç ödedik, bir şeyler yaptık. 6-7 tane farklı proje var. Hepsi için çabalıyoruz. Burayı birazcık daha deneyeceğiz. Allah Allah. Evet.